Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle İsveç bademli kek veya İsveç badem pastası olarak bilinen çok lezzetli bir tarif paylaşacağım. Bu tarifimizde kesinlikle un kullanmayacağız. Sadece badem tozundan yapacağız. Bundan dolayı glutensiz tarif isteyenler için harika bir alternatif olacaktır. Şimdi isterseniz pastamızın yapımına geçelim. İlk olarak 5 tane oda ısısında yumurtanın beyazını sarısından ayırarak başlıyoruz. Daha sonra yumurta beyazlarına önce bir çimdik tuz atacağız ve bunu yavaşça hafif köpürterek çırpmaya başlayacağız. Yumurta akı köpürmeye başladıktan sonra yarım su bardağından bir parmak fazla toz şekeri yavaş yavaş yumurtamızın beyazına katıyoruz. Yumurta akları kaşıktan düşmeyecek kıvamda ve şöyle ekranda gördüğünüz gibi parlak bir hal almalı. Bu kıvamı bulana kadar çırpıyoruz. Daha sonra 160 gram ince çekilmiş toz bademi yumurta aklarını söndürmeden 3 veya 4 defada alttan üste katlayarak yavaş yavaş karıştırarak homojen bir karışım elde ediyorum. Ve kek karışımımı ikiye ayırıyorum arkadaşlar. Eğer elinizde aynı büyüklükte 2 tane kalıp varsa aynı anda pişirebilirsiniz keklerinizi. Ama benim elimde 24 santimlik tek bir kalıp vardı. Bundan dolayı ben 2 defada pişirdim kekimi. 180 dereceye ısıttığımız fırında, fanlı fırında 20-25 dakika kekimizi pişiriyoruz. Bu yine fırından fırına değişir ama 20 dakika sonra üzerini kontrol edip böyle altın sarısı bir renk aldıysa şöyle ekranda gördüğünüz gibi fırından çıkartıyoruz kekimizi. Kalan kek karışımını da aynı şekilde tekrardan yeni bir yağlı kağıt serdiğim kalıba koydum. Ve karışımı yaydıktan sonra 2-3 defa zemine vurup hava kabarcıklarını çıkartıp yine onu da fırına gönderdim. Pastanın kreması için 5 yumurta sarısına yarım su bardağından bir parmak eksik toz şekeri katıp karıştırıyoruz güzelce. İyice eritiyoruz şekeri içinde. 2 paket vanilin veya 1 tatlı kaşığı kadar vanilya ekstrat katıyoruz. Ben vanilya ekstrat kattım arkadaşlar. Çok daha güzel bir aroması var onun. Bu kremaya da gerçekten çok yakıştı. Sonra yarım paket 100 ml kadar kremayı yumurtalı karışımla karıştırıyorum ve en kısık ateşte sürekli çırparak pişiriyorum arkadaşlar. Bunun da içinde yine un yok ve gördüğünüz gibi ilk başta tamamen sıvı kıvamda. Ama yavaş yavaş kısık ateşte çırptığınız takdirde yavaş yavaş koyulaşacaktır. Kremanın koyulaşması bir 10 dakikayı buldu. Bakın şöyle ekranda gördüğünüz gibi hafif böyle bir puding kıvamını aldı ama çok koyu olmadı. Bu kıvamı görene kadar kısık ateşte karıştırarak pişirmemiz gerekiyor mutlaka. Karışımımız hafif puding kıvamını aldıktan sonra soğuması için bir kaseye alıp üzerine de streç filmle kaplıyorum ki kabuk tutmasın. İlk başta oda ısısında bekletip daha sonra buzdolabına aldım. Bu kremada kullandığım vanilya ekstrakt normalde alkol bazlı oluyor. Ama vegan ve alkolsüz olanları da mevcut. Onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada ilk kekim fırından çıktı. Ben de altı terlemesin diye hemen onu kalıptan çıkarttım ve bir bezin üzerine aldım. Daha sonra oda ısısında iyice yumuşamış 125 gram tereyağını biraz kabarıp ve beyaz bir renk alana kadar en hızlı devirde çırpıyorum. Burada tereyağınız çok yumuşak olursa bu işlem çok daha kolay olur. Burada miktar az olduğu için ben sürekli kenarlarda olanları toplayıp tekrar çırptım. Ve gördüğünüz gibi tereyağım bayağı bir kabardı. Sonra buzdolabında soğuttuğum vanilyalı kremayı yavaş yavaş iyice yedirerek tereyağlı karışıma ekliyorum. Güzel, ipeksi, pürüzsüz bir kıvam alana kadar bu işleme devam ediyorum. Gördüğünüz gibi 4-5 defa da ekledim ben karışıma. Ve arkadaşlar kenarlardan toplayıp tekrar çırparak güzel bir kıvam elde ettim.
Ve içine 3-4 yemek kaşığı kadar, çok fazla değil, sıvı krema ekledim. Orijinal tarifinde bu yok. Ama arkadaşlar sıvı krema ekleyince gerçekten daha ipeksi bir pastacı kreması elde etmiş olduk. İkinci kekim de pişti. İkisini de soğuttum. Pastacı kreması da buzdolabında soğudu. Ve artık pastamı birleştirmeye geçtim. Kullandığımız kek katmanları çok kırılgan, çok hassas. O yüzden çok dikkatli, yavaşça hareket etmek gerekiyor. Yoksa bir anda elinizde parçalanabilir arkadaşlar. Pastayı birleştirdikten sonra kalan kremayla üzerinde bir güzel kapladım. Ve bir gece dinlendirmek üzere buzdolabına kaldırdım. Eğer zamanınız yoksa yemeden önce en az bir 4-5 saat mutlaka buzdolabında dinlendirmelisiniz. Pastayı bir gün dinlendirdikten sonra 100 gram kadar file bademi orta ateşte yağ koymadan kavuruyorum. Burada bademleri kesinlikle yakmayın arkadaşlar. Bademlerimiz altın rengini alana kadar yavaş yavaş kontrollü bir şekilde karıştırarak bu işleme devam ediyorum. Bademler kavrulunca helva gibi çok güzel bir koku salıyorlar ve çok harika bir lezzet katıyor pastaya. O yüzden bu işlemi atlamadan güzelce yapmalısınız. Eğer ki bademlerinizi yakarsanız o bademleri lütfen kullanmayın. Çünkü bütün pastanın tadını bozacaktır. Bademleri kavurduktan sonra da kullanmadan önce mutlaka soğutmalıyız. Çünkü pastanın kremasında tereyağı kullandık ve eğer bademler sıcak olursa bu kremayı eritecektir. Burada soğuttuğum bademleri buzdolabından çıkarttığım pastanın üzerine güzelce serpiştirip pastamı süslüyorum ve servise geçiyorum arkadaşlar. İnanın bana o kadar lezzetli bir pasta oldu ki kesinlikle damağınızda bıraktığı tada hayran kalacaksınız. Normal günlük yediğimiz pandispanya'dan yapılan pastalardan çok farklı bir tadı var. Hem içindeki bademli keki, hem üzerine serpiştirdiğimiz kavrulmuş file bademler, hem de vanilya kreması muhteşem bir lezzet şöleni arkadaşlar. Mutlaka bu pastayı denemelisiniz. Ve denediğiniz zaman bana yorumlarda yazarsanız çok memnun olurum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Burada şimdi size katmanlarını göstereceğim. O incecik bademli kekler hafif sıvı halde olan kremayı çekmiş ve bütün bu lezzetler iç içe geçmiş ve mükemmel bir aroma çıkmış ortaya arkadaşlar. Yumuşacık, mis gibi de kokan çok lezzetli badem pastamız hazır. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve bunun gibi güzel ve lezzetli tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize hayırlı, mutlu, güzel günler diliyorum.